Selamlar, bir başka oyuncu videosuna hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bana destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Oyuncuyu veya içeriği beğenirseniz de bir beğeni bırakırsanız sevinirim. Aslında Karlsbad hakkında video hazırlamayacaktım. Sıradaki takım Viking'ti. Viking oyuncuları hakkında çekmeye başlayacaktım. Ancak bir haber gördüm ve onun sonrasında hazırlama kararı aldım. Trabzonspor'un Karlsbad ile ilgilendiğine dair daha önce haberler çıkmıştı. Ancak şu an ekranda gördüğünüz gibi Karlsbad'ın posterun altına Trabzonspor oyuncusu Matias Lovik'in Come to Trabzonspor yazması sonrası bu videoyu hazırlama kararı aldım. Gerçi sonrasında Instagram'ını kontrol ettim ve böyle bir yorum göremedim. Gerçi bütün yorumlar kapalı sanırım. YouTube'da fazlaca videosu var ama ben biraz daha kapsamlısını hazırlamaya çalışacağım. Oyuncu hakkında bilgilere başlamadan önce söylemek istediğim bazı şeyler var. Bu kısmı dinlemek istemezseniz biraz ileriye sarabilirsiniz. Aynı zamanda zaman çizelgesinde bölmeleri ayıracağım. Örneğin sadece golleri izlemek, beni dinlemek istemiyorsanız direkt o kısma geçebilirsiniz. Bir abimiz bana neye göre oyuncuları seçtiğimi, neye göre izlediğimi sormuştu. O konuya biraz açıklık getirmek istiyorum. Ben aslında izleyeceğim dizi veya filmi seçerken de bu şekilde ilerliyorum. Örneğin beğendiğim bir oyuncu veya beğendiğim bir yönetmenin yer aldığı filmi, diziyi takip etmeyi seçiyorum. Futbolda da durum aynı. Beğendiğim oyuncuların yer aldığı takımları izlemeye çalışıyorum. Aslında süreç şöyle başladı. Burada Yunan Ligi'nin isim sponsoru, aynı zamanda bir oyunlar oynayabildiğiniz site buradaki. Ben de çok fazla canlı maç izleyerek oradan oyun oynuyordum. PAF takım liglerinin maçları bile canlı yayınlanıyor. Bu sayede birçok oyuncuyu görme, beğenme şansım oldu. Aynı zamanda FM oynayan birisiyim, çoğu yaşıtım gibi, ve FM'den de yine takip ettiğim bazı oyuncular olmuştu. Bu sayede aslında portföyüm oluştu diyebilirim. Kesinlikle bunun eğitimini almış ya da profesyonel bir şekilde yapan birisi değilim. Tamamen amatör bir şekilde kendi gözlemimle yaptığım bir durum diyebilirim. Daha çok hobi gibi. Çok uzattım biliyorum. Hadi artık oyuncuya geçelim. Daniel Karlsbad 1.94 boyunda, Norveçli. Gelecek ay 23 yaşına girecek. 2025 Ocak ayında Heerenveen takımından Sarpsborg'a transfer oldu 500 bin euro bedelle ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Aslında geçtiğimiz sezonu saymazsak öyle çok skorer bir oyuncu değildi, ancak geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettirdi. 28 maçta 2360 dakika görev aldı, 18 gol, 1 asistlik katkıyla gol kralı olarak sezonu tamamladı ve 4 de sarı kart gördü. Aslında iyi bir scout transferi demek, bir oyuncuyu Heerenveen alırken veya Heerenveen'de kötü bir performans gösterdikten sonra 500 bin euro ile Sarpsborg'a gittiği zamanda almak oluyor. Yazın Avrupa'da transfer dönemi açıldıktan sonra ben Sarpsborg'da kalmaya devam edeceğine imkan vermiyorum diyebilirim. Daha önce Hollanda Ligi denemiş ve başarısız olmuş ama bir sezonda Norveç Ligi'nde gol kralı olduktan sonra yapılacak bir transfer aslında biraz da riskli. Fikrimi soracak olursanız Osimhen'i saymazsak ligimizdeki bütün takımlarda ilk 11 forveti olarak süre alabileceğini düşünüyorum. Eğer bir sakatlık olmazsa da bence güzel bir gelirle de tekrardan bir transfer yapabilir ligimize gelmesi söz konusu olursa. Umarım Trabzonspor'la anlaşır ve ligimizde izleme şansımız olur. Özellikle Onuachu'dan öğrenecekleri ve kafa vuruşlarında kendisini geliştirmesiyle gerçekten üst seviye bir santrafor olacağını düşünüyorum. Bu arada kanat forvet olarak da süre aldı. Bana göre en verimli olduğu mevki ise santrafor. Size oyuncuyu ne kadar beğendiğimi şöyle anlatabilirim. Ben Sarpsborg takımını hiç sevmiyorum ve takip etmeyi de sevdiğim bir takım değil. İzlediğim zamanlarda sadece kaleci Ndiaye ve Karlsbad için izliyorum Sarpsborg maçlarını. Muhtemelen Ndiaye videosu da Reprezent Bey kanalında kısa süre içerisinde gelecek. Tabii henüz kararlaştırmadık. Belki bu kanalda da gelebilir. Saha içine geçmeden önce oyuncunun geçen sezondaki skor katkılarını izleyelim. Sonrasında devam ediyor olacağım.
gollerin yarısı penaltıdan diye düşünebilirsiniz. Ancak ligde 7, kupada da 1 olmak üzere toplam 8 kez penaltı noktasına geldi ve 8'ini de gole çevirdi. Hiç kaçırmamış olması güzel bir istatistik ve fark ettiyseniz penaltı vuruşları tam köşeye temiz vuruşlar. Ayrıca 16 takımlı ligde 9. sırada bitiren takımın forvet oyuncusu olduğunu da belirtmek isterim. Bu sayede gol kralı olması güzel. Takımı 48 gol buldu geçen sezon ve 18 gol 1 asist ile 19'una doğrudan katkı verdi. Kafa vuruşları konusunda biraz yetersiz buluyorum. Çok böyle darbeli bir vuruş gerçekleştiremiyor, sert gitmiyor kafa vuruşları ama onu açıdan bu konuda güzel bir eğitim alabilir. Ama işte top ayağındayken veya defans arkası koşularında fazlasıyla yetenekli buluyorum. Özellikle boyu düşünüldüğünde gerçekten muazzam. Yine boyuna göre top hakimiyeti, dribling yeteneği ve hız konusunda da bence gayet yeterli. Benim forvet oyuncularında en nefret ettiğim özelliklerden biri topu kontrol etme hastalığı ve böyle bir hastalığının olmaması, tekte vurmayı seviyor olması çok hoşuma gidiyor. Bu arada daha önce sakatlık sebebiyle kaçırdığı maç yok. Sadece Herenven kariyerinde bir kez yaralanma sebebiyle kaçırdığı maç var. Genelde arka direğe koşu atmayı seviyor. Tabii takımının taktiği, seti bu şekilde mi bilemiyorum ama çoğunlukla koşularını arka direğe doğru atıyor. Bağlantı olabiliyor. Tabii genelde son oyuncu bitirici olarak topla buluşsa da gerektiğinde iki ayağıyla birden güzel paslar verebiliyor. Zaten az önce izlediğiniz ligdeki tek asistinde benim çok severek takip ettiğim Brann deplasmanında sol ayağıyla kavisli çok güzel bir pas vermiş. Teknik dışında biraz da forvet oyuncularında pozisyon alma önemli. Yani evet, bunu tabii ki çalışarak geliştirebilirsiniz ama bu biraz da hissiyat. Pozisyonun nereye gidebileceğini hissederek sezgileriyle doğru yerde doğru zamanda olmak biraz da forvet oyuncusunun olması gereken bir özelliği diyebilirim. Karlsbad'da da bu fazlasıyla var. Arada pres yapıyor, defansif katkıları da var ama böyle çok deli pres yapan, rakibin defansını yıldıran cinsten bir forvet dersem yanlış yönlendirmiş olurum ama yine de ortalamanın üzerinde diyebilirim. Tekrardan söyleyeceğim, ben ligimizde görmeyi gerçekten çok isterim. Trabzonspor formasıyla da görmeyi çok isterim. Hem bu sayede Sarpsborg maçlarını izlemeyi de bırakabilirim. Zaten 3-4 yıl içerisinde de top 5 ligden birinde top koşturacağını düşünüyorum. Bu arada videoyu Norveç'in ikinci hafta maçlarından önce çektiğimi belirtmek isterim. İlk hafta maçları zaten Bodo ile olduğu için Bodo'nun da Şampiyonlar Ligi fikstüründen dolayı ertelenmişti. O yüzden bu sene henüz izleyemedim. Şimdilik Karlsbad hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sanırım hazırladığım en uzun video oldu. Yine bana herhangi bir öneri, tavsiye ya da eleştiriniz olursa da iletmekten lütfen çekinmeyin. Bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilir, videoyu ya da oyuncuyu beğendiyseniz de bir beğeni bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın.